Merhaba sevgili yaylar. Evet ve 2024'ün Temmuz ayına geldik. Bakalım bu ay sizi neler bekliyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum size. Ayın biriyle başlayacağım. Biraz değişik bir ay ve ayın birinde de önemli benim için önemli tabii, bir gelişim olacak. O da şu gördüğünüz Neptün gezegeni 29 derece 55 dakika, yani 5 dakika sonra Koç burcuna girecek şekilde bir aksiyon alıyor. Sonra geri hareketli, stationary, yani durağan hemen arkasından uzaklaşacak. Bu şu demektir: Neptün'ün ayak sesleri, Neptün'ün rüzgarı artık Koç'a doğru gelmiş. Bunu hissedeceğiz böyle. Uzakta ama hissedeceğiz. Neden uzakta? Sonra geri gidecek. Sonra 2025'te Koç'a girecek ama tekrar bir geri hareket. Tam olarak 2026'da Koç burcuna tam olarak girmiş olacak. Bununla ilgili zaten bu ay bir video hazırlayacağım ve paylaşacağım sizinle. Bu önemli. Çünkü Neptün 14 sene kalır bir burçta. 2011-2012 gibi girdi balığa ve 14 sene sizin yuva aile alanınızda hem hayallerinizi gerçekleştirmeye çalıştı hem de bazı hayal kırıklıkları yarattı. Şimdi bu etki 2026'dan sonra bitecek, başka bir alanınıza girmiş oluyor Neptün. Onun da fragmanını biz ayın başında hissedeceğiz. Yani bazı gelişmeler, haberler vesaire 2026'dan sonraki o etki alacak alanının ayak seslerini duyuracak size. O yüzden lütfen buna bir dikkat edin. Neler olabilire dikkat edin. Türkiye için de önemli bir ay. Çünkü Neptün bizim haritamızın tepesinde, yönetimi anlatan alanda gidiyor. Ki bu balık burcu bizim haritamızın tepesi. Dolayısıyla balık burçlarının da yöneticisi olduğu için çok güçlendirdi ve farklı şeyler getirdi. Ama 2026'dan sonra artık bu değişecek. Dediğim gibi bununla ilgili ayrı bir video yapacağım sizlere. Şimdi Neptün burada e, Merkür'le de aynı gün, yani ayın birinde çok güzel bir açı içerisinde olduğu için buradaki yuvanızdaki gelişmeler veya başkalarından, aileden gelen para, maddi değer, size verdikleri değerle ilgili güzel gelişmeler var. Yani burada belki bir, ne bileyim, aileden, eşten, eşli bir ailemiz oluyor tabii, gelecek olan bir maddiyat, bir keyfi anlatıyor aslına bakarsanız. Çünkü Merkür de Yengeç'te, bunun aileden ve yuva tarafından geliyor olacağını duyacaksınız. Örnek, yani hiç beklemiyorsunuz ama ayın biri ya, yani bir anda ablanız çıktı size, dedi ki ya işte bende fazla para var, al sana da biraz, dedi. Örnek veriyorum. Büyük bir şeyden bahsetmiyorum ama sizin için tabii ki önemli olacağını düşünüyorum. Hemen arkasından ayın üçünde Merkür Aslan burcuna geçecek ve Aslan'da Merkür başkalarını, özellikle uzaktakileri etkilemek için sizin iletişiminizin kuvvetli olacağını söylüyor. Ve bu Merkür'ün Aslan süreci eğitim hayatı olanlar için, veya eğitim de, yetişkin de olabilirsiniz. Bir eğitim almak veya kendinizi sosyal statüde bir yere hazırlamak istiyorsunuz. Bu hazırlık sürecinde size güzel şeyler, kısmetler getirecek. Çünkü Aslan sizi çok destekleyen bir durumda. Bir ikincisi, orası sizin eviniz. Yayın evi Merkür orada, duygu ve düşüncelerinizi rahat paylaşacağınızı da söylüyor. O yüzden keyifli bir süreç başlayacak sizin için iletişimsel anlamda ayın üçünden itibaren. Yine ayın üçünde bir de Satürn'le
sevgili Venüs'ün çok güzel bir açısı var. Bu Satürn'de yuva alanınızda sizi zorluyor tabii. Buradaki açısı da sizin Satürn'le Venüs arasındaki açı size yine maddi anlamda yuvanıza, ailenize gelecek olan ama bu maddiyatı da belki bir yatırım veya işte bir borç kapatmak olabilir, bir yatırım olabilir. Ee, Venüs'ün o dağıtan enerjisini, o böyle bol bol vermek ister. Satürn birazcık böyle kısacak ama hiç önemli değil, orayı düzenleyecek aslında. Dolayısıyla yine sizin için güzel bir şey. Bir şey yapmak istiyorsunuz, bir iş yapmak istiyorsunuz, bir kredi çekmeniz gerekiyor, bir borç almanız gerekiyor. Mesela bunlar doğru zaman. O anlamda söylüyorum. Bunu yapabilirsiniz. Çünkü şimdi ayın beşindeki özel şeyi anlattığımda daha net göreceksiniz bunu. Şimdi ayın beşinde ise sevgili e, yaylar, önemli bir e, yeni ay var. Şimdi yeni ay aslında size zor bir burç. Yengeç'te gerçekleşiyor ve Yengeç'in yeni ay 14 derecesinde gerçekleşiyor. Bakın, normalde yeni ay ay ve güneşin bir araya gelmesidir. Bu 14 derecede bizim bir sabit yıldız dediğimiz Sirius diye bir yıldızımız var. Güzel bir şey, bolluk getirir, keyif getirir falan. Yani Sirius'la ilgili bir kitap yazabilirsiniz, öyle söyleyeyim size. Ama bizim için önemli olan buradaki yeni ayın Sirius'la kavuşuyor olması. Yeni aylar yeni kapılar demektir, yeni olanaklar demektir. Demek ki sizde başkalarından gelecek kısmetleri, anlaşmaları, belki de maddi paraları anlatıyor. Bir kapı açacak. Bakın, şimdi böyle bir şey söyleyince, kısmet deyince herkes hemen o gün trilyoner olacak zannediyor. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Bir kapı, yeniliktir burası. Başlangıçtır yeni aylar. Sonuç zamanı değildir. Hasat zamanı değildir. Anladınız mı? O yüzden, ama bu başkalarından gelenmiş. İşte dedim ya, belki gerçekten çok güzel bir kredi bulacaksınız. Belki eşiniz bir parada ya destek olacak. Belki aileden biri size destek olacak veya hiç tanımadığınız biri. Gel beraber şu işi yapalım ve başlayalım diyecek ve siz de burada gerçekten kendinize çok güzel bir kapı açabileceksiniz. Bu çok uzun zamandır böyle görmediğiniz ve biraz da zorlu süreçler yaşadınız. Onların sebeplerini de anlatacağım. Bir zaman olacak sizin için. Sevgili yaylar, önemli ve güzel. Ayın altısında Mars ve Satürn'ün çok güzel açısı var. Bakın, Mars sizin iş hayatınızı anlatan, gündelik hayatınızı anlatan, sağlığınızı anlatan alanda ve Satürn'de yuvanızı anlatan. Şimdi Satürn 2023'ün Nisan'ıydı sanıyorum. Bu deprem öncesi Mart, Nisan gibiydi. Balık burcuna geçti ve sizi zorlamaya başladı. Önemli, evde sıkıştınız, maddiyatla sıkıştınız. Belki evde kalmak zorunda kaldınız, sıkıldınız. Evdeki sorumluluklarınız bir şekilde arttı. Şimdi Mars da iş hayatınızı anlatan alanda olduğu için burada ben şunu söyleyebilirim. İşle ilgili e, olacak olan olay sizi yuvada da rahatlatacak. Bunu söylemek istiyorum. Yani belki de yuvadaki sorumluluklarınızı biraz rahatlatacaksınız. İşinize yönelip enerjinizi daha fazla oraya verip verimli hissedeceğiniz bir süreç olacak. Üstüne üstlük bir de ayın dokuzunda yine iş hayatınızı anlatan ve 2018'den itibaren hiç alışık olmadığınız şekilde dengesiz giden iş hayatınız, değişen iş hayatınızı buradan destekleyen bir açı Venüs'le. Demek
Peki Uranüs'te de Venüs güzel bir açıda ayın 9'unda. Bu da sizi yine iş hayatınızda aldığınız eylemlerin, farklılıkların, yeniliklerin maddi anlamda size yansımasını anlatıyor. Şimdi çok gerçekten buralar bence keyifli. Umutlarınızın yeşerdiği. Çünkü siz çok böyle sabırlı bir burç değilsiniz sevgili yaylar ve bu Uranüs'ün 2018 alanından geçişi sizi hem sağlıkta hem gündelik hayatınızda hem iş hayatınızda hiç olmayacak işler yaptırdı. Dengeyi ve o istediğiniz ritmi bir türlü yakalayamadınız. Dolayısıyla burada bir rahatlama var. Ayın 12'sinde de Venüs Aslan Burcu'na hareket edecek. Şimdi Venüs'ün Aslan Burcu'na hareket etmesi gerçekten sizin için oldukça güzel. Aslan sizi çok destekleyen bir alan ve dediğim gibi 9. ev dediğimiz alan sizin eviniz. Venüs orada yabancılarla çalışırken akademik alanda sizi sahneye çıkartacak, sizin güzel işler yapmanızı ve kariyerle ilgili sonraki adımlarda sizi yetiştiren ve şans getiren bir süreçte olacağınızı anlatıyor. Şimdi buraya kadar ayın 12'si hatta bence 13'ü de bu anlamda oldukça keyifli, sizi rahatlatan alanı yaşıyor oluyorsunuz. Bu ayın zor zamanları da ayın 13-14'ünde başlayan ve ayın 21'ine kadar bence devam edecek olan bir işte 6-7 günlük bir hafta var. O hafta siz değil sadece tabii bütün burçlar farklı şekillerde bunun sıkıntısını yaşayacaklar. O da Mars ve Uranüs'ün bir arada olması. Şimdi Mars ve Uranüs, Mars hareket ederek Uranüs'le birleşecek ayın 16'sında ve bu sizin için zorlu bir alan burası. Altıncı ev aynı zamanda hastalıkları da anlatır. O yüzden sevgili yaylar sizden ricam bu ay sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Bir anda ateşiniz yükselebilir, bir anda küçük ama bir kaza olayı olabilir. Hatta belki bir anda olmadık bir operasyon geçirmeniz gerekebilir. Bir anda ortaya çıkan sürpriz bir şekilde mide ağrılarınız olabilir. E, Gergin olacaksınız. Şimdi buna dikkat etmeniz lazım. Mars-Uranüs birleşimleri öfkeyi de dışarıya vurdurtur. Dolayısıyla bu da iş hayatınızda olduğu için özellikle iş hayatında dikkat edeceksiniz. Bu birkaç günlük bir açı. Yani diyorum ya bir haftalık bir şey. Neden? Mars sonra e, Uranüs'ü bırakıp İkizler Burcu'na geçecek. Ama bu esnada ne yapacaksınız? Benden size söylemesi. O bir hafta çekirdek çıtlayacaksınız. Çıtlamak. Çıt çıt. Evet. Yapacak bir şey yok. Öfkenizi kontrol edemezsiniz zaten. Öfke kontrol edildiğinde çok fazla. Yani böyle öfkemi göstermeyeceğim deyip de kendinize baskı yapmanıza gerek yok. Öfkenin sebebini anlamaya çalışın. Ki bir daha olmasın. Ben neye, niçin öfkeleniyorum aslında ve bu bana nasıl zarar veriyor onu anlamaya çalışın. Dur ben öfkemi kontrol edeyim derseniz onu içinize atarsınız. Bu da benden size söylemesi. İşte ben öfkeleneceğim zaman kendi kendime kalmayı, karar almamayı, işte bunun sebebini anlamak için kendimi biraz çekmeyi tercih ediyorum. Olduğu zaman da oluyor, olmadığı zaman da oluyor. Evet. Sonra sevgili yaylar gelelim ayın 21'ine. Her birinde niye bu aşağı iniyor? Evet. Ayın 21'ine gelelim. Şimdi ayın 21'inde de bir dolunay var. Dolunaylar aslında bir karar zamanıdır, bir tamamlanma zamanıdır. İki taraf vardır karşı karşıya. Bu dolunay çok önemli, sizin için de önemli bir yerde. 29 derece
Oğlak burcunda oluyor. Şimdi burada 29 derece çok zor bir derece ve sizin parayı anlatan alanınızda kuvvetli muhtemel işle ilgili bir para konusu gündeme gelecek. Ama siz bunu ilk önce kabul etmeyeceksiniz. Yani ben bunu yapmak istemiyorum falan filan. Yani böyle bir krizle gelecek. Belki bir anda bir sıkıntı çıkacak. Bir krizle gelecek ama siz bu krizi yönetebilirsiniz sevgili yerler. Çünkü hemen arkasından ee, hmm, ilk önce aynı günü anlatayım. Aynı gün Mars ve Neptün'de güzel bir açıda. Şimdi Mars bu sefer hareket etti ve İkizler Burcu'na geçti ayın 21'inde. Ve Neptün'le de bu esnada geçerken de geçmeden önce Neptün'le de güzel bir açı yapacak. Yani e, sizi aile, eş destekliyor olacak. O kriz belki de e, işle ilgili konularınız ailede destek kararlarınız görmüyor veya farklı bir şey yapılması isteniyor olacak. Ve hemen akabinde de bir ayın 20'sinde Mars Neptün'ü söyledim. 21'inde Mars ikizlere hareket edecek ve iş hayatınızı bırakacak. İkizler sizin karşıt burcunuz. Burada bir iş ortağı veya eşle bir e, şey var. Yoğun enerjinizi buraya vermeniz var. Demek ki bu işin içerisinde bir ortak veya eşle ilgili bir konu da gündemde olacak. Ama Jüpiter buradan sizin yönetici gezegeniniz olduğu için bu alanı Haziran'ın başından itibaren korumaya başladı. Onu unutmayın e, lütfen. Ve ayın 22'sinde de Mars bu sefer Plüto ile çok güzel bir açı içerisinde. Belki bu işin içerisinde aile bireylerinden kardeşler, teyzeler, kuzenler vesairelerin de size destek verdiği bir durum söz konusu olacak. Ve en güzeli sevgili yaylar ayın 22'si Venüs sizin yönetici gezegeninizle çok güzel bir açı yapıyor. Jüpiter ortaklıklar, eş, uzun soluklu sevgili alanınızda. Venüs yurt dışı, yabancılar, akademik alan ve parlıyor. Ve bu ikisi işte o gerginliği attıktan sonra dedim ya ona o bir haftaki gerginliği bu olayı çözeceksiniz. Ve tam tersine destek bulacaksınız. O yüzden biraz sakin gitmenizde fayda var. Ayın 23'ünde zaten Mars ve Plüto'da Neptün'le bu üçü birbiriyle çok keyifli bir açı yapacağı için Mars, Plüto ve Neptün arasında öyle keyifli bir açı olacağı için böyle hayal ettiğiniz fikirleriniz, projelerinizi hayata geçirmek için destek aldığınız bir süreç olacak. Ve sevgili yaylar son olarak Merkür ayın sonunda 26'sında Başak Burcu'na geçecek. Yani ayın 26'sına kadar gelişen olaylar sizin iş hayatınızda, sosyal statünüzde artık aktif bir şekilde çalışıp kendinizi göstermenizi ve buralarda güzel anlaşmalar ve sözleşmeler yapabileceğinizi anlatıyor olacak. Evet. Ben dediğim gibi o bir haftamız hariç ben kolay bir ay olacağını düşünüyorum. O bir haftayı da geçeceğini ve sonrasında onun güzel yansımalarını görebileceğinize inanıyorum. Ve e, siz zaten çok iyimsersiniz. O yüzden hiç şeye kapılmayın.
Keyifli ve güzel bir ay olsun. Ne söyleyeceğim bilemedim. Sevgiler.